Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu Leylandız servisi. Botanik ismiyle Leyland Cypress. Çelikle nasıl çoğaltılır? Öncelikle yapmamız gereken sağlıklı çelikler temin etmek. Şimdi Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan Leylandız serilerinden çelik alalım. Leylandız servisi, Leyland Cypress. Çelikle çoğaltmanın ilk adımı sağlıklı çelikler temin etmek. Bunu nasıl temin ediyoruz? Öncelikle Leylandız servisi 10 yaşından daha küçük yaşta olmalı. Ya da Leylandız serimizin 10 yaşından büyük Leylandız serilerinde 1 yıllık sürgünleri çelik olarak kullanabiliriz. Peki çeliği ne zaman almak doğrudur? Öncelikle sulama sonrası, sabahın ilk saatlerinde, yağmur sonrası, sisli havalarda ya da soğuk havalarda çelik almak daha uygundur. Sebebi ise bu dönemlerde 1 yıllık sürgünlerde ya da çeliklerde su kaybının az olduğu dönemlerdir. Burada amacımız çeliğin, yani Leylandız servisinden alacağımız çeliğin mümkün olduğunca suyla dolu olması. Ki çeliğimiz kökleninceye kadar gövdesinde suyu tutabilsin. Burada 1 yıllık bir sürgünümüz var. Bu sürgünü incelediğimizde bakın şu kahverengi kısımlar 1 yıllık sürgünlerin pişkinleşmiş, olgunlaşmış kısımları. Bakın şu uç kısımlarına baktığımız zaman yeşil, olgunlaşmamış, kahverengileşmemiş kısımlar. Bizim kullanacağımız kısımlar, bu kahverengileşmiş kısımları çelik olarak alabiliriz. Tabii bu kesimi yapmadan önce öncelikle yapacağımız işlem makasımızın mutlaka %10'luk çamaşır suyu ve su karışımından oluşan bir çözeltiyle mutlaka makasımızı sterilizasyonunu yapıyoruz. Değilse oluşturduğumuz çelikler, eğer bu sterilizasyonu yapmazsak burada kestiğimiz çeliklere mantar ve bakteri hastalıkları bulaşacaktır. O yüzden mutlaka önce makasın sterilizasyonunu yapıyoruz. Buradan kesiyorum. Kaleminim. Buradan bir tane çelik aldım. Bakın şurada bir tane daha çelik var. Bu çeliğimizi de alıyorum. Kesiyorum buradan. Leylandız serilerinden çelikleri aldıktan sonra şimdi yapmamız gereken işlem bu kesimlerden çelikler kesmek. Evet, buradan hemen sizlerle birlikte bir çelik oluşturalım. Görmüş olduğunuz gibi bu çelik 8-10 santimetre uzunluğunda. 5-6 santimetrelik kısmını temizliyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bırakmıyorum. Eğer bu şekilde çelikle çoğaltmak istediğim zaman şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Pul yapraklar çok büyük olduğu için su kaybına neden olacak. Dolayısıyla bu gövdemiz su kaybından dolayı kuruyup ölecek. Dolayısıyla köklenme olmayacak. İkinci bir seçenek, eğer biz bu pul yaprakları da tamamen ortadan kaldırırsak ne olacak? Bu defa bitkimiz fotosentez yapamayacak. Biliyorsunuz tüm bitkiler bu pul yapraklar, Leyland'ın pul yaprakları, bunlar görmüş olduklarını. Şu pul yaprakları vasıtasıyla fotosentez yapıyor. Ve dolayısıyla bitki besin elementlerini gövdeye ve köklere taşıyor. Eğer bu pul yaprakları olmazsa gövdeye herhangi bir besin maddesi ve su taşıyamayacağından dolayı kökü de yok. Dolayısıyla bu kuruyup ölecek. Dolayısıyla köklenme yine olmayacak. Şimdi
Biz çeliklerimizi almaya devam edelim. Çelik alırken görmüş olduğunuz gibi bu kahverengi kısımlardan çelik alıyoruz ve bu kısmı köklendiriyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi şu pul yaprakları küçültüyorum. Burayı birazcık eğimli kesiyorum. Burada daha fazla yüzey köklenmesini sağlamak için bu şekilde çeliklerimizi oluşturacağız. Kesimlere devam ediyorum. Evet, bunlar hazırlamış olduğum çelikler. Görmüş olduğunuz gibi çeliklerimizi hazırladık. Bundan sonraki işlem, evet, bu kaplarımızın içerisine köklendirme karışımımızı hazırlıyorum. Bu karışımın içerisinde kokopit ve perlit bulunmakta. Hafif bastırıyorum. Çok kuvvetli olmamakla birlikte hafiften bastırıyorum. Evet, çeliklerimizi köklendireceğimiz harçlarımız hazır. Harçlarımızın içerisinde %75 kokopit, %25 perlit bulunmakta. Evet, şu an çelikleri köklendireceğimiz kaplarda köklendirme yapacağımız harçlarımız hazır. %75 kokopit, %25 perlitten oluşan karışımlarımızı hazırladık. Köklendirme harcımızı hazırladık. Şimdi yapacağımız işlem, bu hazırlamış olduğumuz çelikleri burada görmüş olduğunuz indol butyrik asit çözeltisine yaklaşık 4 saniye bu çelikleri tutup daha sonra bu kaplara yerleştirmek olacak. Şimdi evet, şöyle bir kapak içerisine indol butyrik asidimizi şu şekilde ben hazırlıyorum. Şuraya koyuyorum. Şimdi çeliklerimizi 4 saniye bu indol butyrik asit içerisinde bekletip karışımımızın içerisine ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. 4 saniye tutup karışımın içerisine yerleştiriyoruz.
indol butyrik asit içerisine bunu 4 saniye tutuyorum ben. Eğer 4 saniyeden fazla bekletirseniz o zaman köklenme gerçekleşmez. Ya da daha az bekletirseniz bu defa da çok az köklenme meydana gelebilir. O yüzden 4 saniye kadar indol butyrik asit içerisinde çeliklerimizi bekletiyoruz. Evet, 4 saniye bekletiyorum. Ve çelik harcımızın içerisine bunları yerleştiriyorum. Çelikleri yerleştirdikten sonra boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Diplerine şu şekilde herhangi, elimizde de olabilir, herhangi bir şeyle şu şekilde dip kısımlarda hava almayacak şekilde bastırdım. Bu şekilde bu kabımızdaki çelik işlemini tamamladık. Şimdi şuradaki kabımıza geçelim. Yine aynı şekilde 4 saniye tutuyorum ve yerleştiriyorum. 4 saniye tutuyorum ve çeliğimizi yerleştiriyorum. 4 saniye tutuyorum, yerleştiriyorum. 4 saniye tutuyorum ve yerleştiriyorum. 4 adet de bunun içerisine yerleştiririm. Diplerini şu şekilde elimle hava almaması için bastırıyorum. Dip kısımları, çeliği yerleştirdiğimiz kısımlar hava almayacak. Şimdi şu buradaki küçük kabımıza tek tek yerleştiriyorum. 6 tane de buna yerleştireceğim. Evet, dip kısımlarına bu şekilde hava almaması için elimle bastırdım. Bu ortamı sürekli nemli tutmamız gerekiyor. Bundan sonraki aşamada çeliklerin köklenmesini etkileyen 2 faktör var. Birincisi sıcaklık, ikincisi nem. Sera ortamında olabilir ya da ben şu an bunların üzerini kapatacağım. Bir sera ortamı oluşturacağım. Nemli ve belirli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. 22 derece, ortalama 22 derece sıcaklıkta bu çelikleri tutmamız gerekiyor ve sürekli nemli kalması gerekiyor. Bu çelikler kökleri olmadığı için bu pul yapraklardan su alıyor ve bu gövdeyi besliyor. Gövdenin kurumamasına neden oluyor. O yüzden yapraklardan, pul yapraklardan su aldığı için sürekli bu ortamın nemli kalması gerekir. Ama fazla nem de, eğer siz bu ortamı fazla nemli tutarsanız, fazla su bulunursa
bu sera ortamı içerisinde, bu kapların içerisinde bu defa da çelikler, çürümeler meydana gelebilir, küfler meydana gelebilir. O yüzden düzenli olarak nemini, küfünü kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi de bu evet, burada görmüş olduğunuz kapaklı bir kap. Dolayısıyla bunun kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde ortam nemini muhafaza ediyoruz. Evet. Buradaki kabımız aynı şekilde ağzını bağlayarak ortam nemini muhafaza ediyoruz. Buradaki saksıyı da aynı şekilde evet, Leylandii servisini saksıda, küçük kapta ve büyük kapta olmak üzere 3 farklı ortamda Leylandii çeliklerini köklenme ortamına yerleştirdik ve her birini nemli kalması için, sera ortamı oluşturmak için naylon poşetlere koyduk saksılarımızı ve kabımızı. Büyük kabımız zaten kapaklı olduğu için içerisindeki nemi koruyor. Dolayısıyla Leylandii servisinin çeliklemesinde en önemli bundan sonraki süreçteki faktör, birincisi sıcaklık, ikincisi ortam nemi. Bu kaplarımız 22 santigrat derecelik bir ortamda köklenme sürecini tamamlayacaktır. Eğer bu sıcaklığı sağlarsanız bunların köklenmemesi için hiçbir sebep yok. İkinci en önemli faktör ise ortam nemi. Görmüş olduğunuz gibi naylon poşetlerle ve naylon kap içerisinde ortamı nemlendirdik ve bu nemin muhafaza edilmesi için bu naylonların ağzını bağladık bu şekilde. Bundan sonraki aşamalarda her gün bu naylonların ağzını açıp belli bir süre havalandırmamız gerekiyor. Aynı şekilde bunu da belli bir süre, günlük 10 dakika, 15 dakika açıp havalandırmamız gerekiyor. Eğer havalandırma yapmazsak şöyle bir sıkıntıyla karşılaşırsınız. Bu aşırı nemden dolayı birincisi almış olduğumuz çeliklerde ve kokopit, perlit karışımı harcın içerisinde çürümeler meydana gelir. O yüzden mutlaka bu şekilde havalandırmamız gerekiyor. Bir de bu köklendirme ortamında küflenmeler meydana gelecektir. O yüzden mutlaka her gün havalandırmamız ve ortam nemini kontrol edip günlük, 2 günlük veyahut da 3 günde bir ortamı nemlendirmemiz gerekiyor.